Herkese merhabalar. Benimle birlikte Türkiye'nin en güzel yerlerini keşfetmeye hazır mısınız? Bu videoda sizlerle daha önceki videolarımda göstermediğim harika mekanlara gideceğiz. Bu mekanlar hem doğal güzellikleri hem de kültürel zenginlikleriyle sizi büyüleyecek. Ayrıca sizden gelen yorumlara da kulak vererek bazı mekanları daha detaylı olarak anlatacağım. Bu videoyu izledikten sonra Türkiye'yi daha çok sevecek ve gezmek isteyeceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Marmara bölgesiyle başlıyoruz ve ilk adresimiz Kız Kulesi. Boğaz manzarasının vazgeçilmez yerlerinden biri de kuşkusuz Kız Kulesi'dir. Salıncak açıklarındaki küçücük bir adanın üzerine inşa edilmiş olan kule, pek çok efsaneye konu olmaktadır. Çok eski geçmişi olan Kız Kulesi, bir zamanlar Boğaz'dan geçen gemilerden vergi alınmak maksadıyla kullanılmıştır. Kız Kulesi'ne gitmek için müze kart almanı öneririz. Eğer müze kartın varsa, sadece 50 Türk lirasılık yol ücretini ödeyerek Kız Kulesi'ne gidebilirsin. Müze kartı olmayan ziyaretçiler için Kız Kulesi'ne giriş ücreti 400 Türk lirası. İkinci adresimiz Kaz Dağları. Kaz Dağları, Edremit Körfezi'nin kuzeyinde Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında yer alır. Yemyeşil bir bitki örtüsüyle kaplı Kaz Dağları, doğa yürüyüşü, dağ tırmanışı, ATV safari turları, kaya tırmanışı veya kamp yapmak isteyen birçok kişi tarafından ziyaret edilir. Çeşitli endemik bitki türlerine sahip olmasının yanı sıra binlerce hayvanın da evi olan Kaz Dağları, Marmara bölgesinin gezilecek doğal yerleri arasında değerli bir yere sahiptir. Üçüncü durağımız Kaş ve Kekova. Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan ve hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ünlü bir bölge. Kaş, eski bir balıkçı kasabası ve burada antik Likya kenti olan Antifellos'un kalıntıları bulunmakta. Kaş'ın çevresinde ise Patara plajı, Kaputaş plajı, Meis adası gibi yerler var. Kekova ise bir ada ve bir koy. Burada batık bir antik kent olan Simena yer alıyor. Simena, Likya uygarlığına ait bir kent ve burada kaya mezarları, kale, tiyatro gibi yapılar bulunuyor. Kaş ve Kekova'da yapabileceğiniz aktiviteler arasında antik kenti gezmek, plajlarda yüzmek, adaları ziyaret etmek, tekne turu yapmak ve dalış yapmak sayılabilir. Kaş ve Kekova'yı ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimleri. Dördüncü durağımız Düden Şelalesi. Düden Şelalesi, Antalya'nın merkezinde yer alan ve doğal güzelliğiyle ünlü bir şelale. Düden Şelalesi, Düden çayının Akdeniz'e döküldüğü yerde oluşmuş. Düden Şelalesi'nin çevresindeki yeşil alanlar ve mağaralarda görülmeye değer. Düden Şelalesi'nde yapabileceğiniz aktiviteler arasında şelaleyi seyretmek, fotoğraf çekmek, piknik yapmak ve mağaraları gezmek sayılabilir. Düden Şelalesi'ni ziyaret etmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. Beşinci durağımız Faselis Antik Kenti. Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı bir yarımadada kurulmuş bir kent. Kentin 3 limanı var. Kuzey, Güney ve Askeri Liman. Kentin ticari ve kültürel önemi limanları, agoraları ve şehir sikkeleri üzerindeki gemi betimlemeleriyle anlaşılır. Kent tarihi boyunca Persler, Büyük İskender, Likya Birliği, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi birçok uygarlığın egemenliği altına girmiş. Kentte günümüze ulaşan en önemli kalıntılar arasında Mevlana Müzesi'nde sergilenen 8 telli keman, Hadrianus takı, tiyatro, su kemerleri, 3 agora ve Bizans bazilikası sayılabilir. Faselis Antik Kenti'ne gitmek için Antalya Kemer Yolu üzerinden ulaşım sağlanabilir. Altıncı durağımız Cennet Cehennem Mağaraları. Mersin'in Silifke ilçesinin Narlıkuyu yakınlarında bulunan 2 obruk. Obruklar, karstik zemin yapısının erozyona uğramasıyla meydana gelmiş doğal oluşumlar. Cennet Mağarası,
250 basamakla inilen geniş bir çukur. Mağaranın içinde küçük bir kilise ve yeraltı pınarı bulunuyor. Cehennem mağarası ise cennet mağarasının 50 metre kuzeyinde. Mağaranın içine inilmesi mümkün değil. Mağaranın derinliği ise 128 metre. Cennet, cehennem mağaralarına gitmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar mevsimleri. Yazın sıcaklık çok yüksek olabiliyor. Cennet, cehennem mağaralarına ulaşmak için Mersin veya Antalya'dan kalkan otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Şimdiki rotamız ise Karadeniz bölgesi ve 7. durağımız Samsun Bandırma Gemisi Müzesi. Bandırma Gemisi, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını 9. Ordu Müfettişliği görevini icra etmeleri maksadıyla Samsun'a getiren ve Türk milli mücadelesinin Anadolu üzerinden başlatılmasında en önemli görevi icra eden bir vasıta olarak tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Bandırma Gemisi, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere milli mücadelenin Anadolu içlerine doğru ilerleyip tüm yurda yayılmasında büyük görevler üstlenen önemli subayları 3 günlük deniz yolculuğunun ardından İstanbul'dan Samsun'a getirmiş ve adeta bir milletin kaderini taşıyan vasıta olmuştur. Gemi içindeki kamerada Mustafa Kemal Paşa ve 4 silah arkadaşının balmumu heykelleri bulunmaktadır. Müze çevresinde Doğu Park'ta dinlenebilir, çay kahve içebilir, piknik yapabilirsiniz. Ayrıca Samsun'un eşsiz güzellikteki sahilinde gezebilirsiniz. Ve en önemlisi, buraya ziyaret tarihiniz kesinlikle 19 Mayıs günü olmalı. Sekizinci durağımız Karaca Mağarası. Adını bulunduğu köyün mahallesinden alan Karaca Mağarası, doğanın milyonlarca yıl uğraş vererek ortaya çıkardığı, sabırla nakşedilen, her noktasının aynı özenin gösterildiği muhteşem bir doğa harikasıdır. Gümüşhane-Trabzon karayolunun 12 kilometre kuzeye ayrılan 4 kilometre yolu takip ederek ulaşılan mağaranın bulunduğu mevkide, ziyaretçilerin yeme, içme, dinlenme ve hediyelik eşya satın alma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesisler mevcuttur. Karaca'ya dair az bilinen bir hikayedir. Bir aşk hikayesi. Birbirine deli gibi sevdalı ama bir türlü kavuşamayan iki gençin hikayesidir. Güneydoğu Anadolu bölgesine gidiyoruz ve 9. durağımız Mardin. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan tarihi ve kültürel bir şehir. Mardin, farklı din ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış taş mimarisi, camileri, kiliseleri, manastırları, medreseleri ve hanları ile ünlü. Mardin'in en önemli simgelerinden biri Deyrül Zafaran Manastırı. Bu manastır, 5. yüzyıldan 1932 yılına kadar Süryani Ortodoks Patrikhanesi'nin merkezi olmuş. Mardin'in diğer ilgi çekici yerleri arasında Ulu Cami, Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Mardin Müzesi, Savurkapı Hanı ve Artuklu Hamamı sayılabilir. Mardin'in lezzetli yemeklerinde tatmadan dönmeyin. İçli köfte, kaburga dolması, sembusek, kibe mumbar ve kahke gibi yöresel lezzetleri deneyebilirsiniz. 10. durağımız Nemrut Dağı. Türkiye'nin Adıyaman ilinde yer alan 2150 metre yüksekliğinde bir dağ. Burası, Komegene Kralı 1. Antiyokos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller ile ünlü. Bu heykeller, Helenistik Pers ve Komegene sanatının harmanlanmasıyla yontulmuş. Nemrut da 1987 yılında Dünya Miras Listesi'ne girmiş. Doğu ve Batı teraslarında Antiyokos ile tanrı ve tanrıça heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri var. Batı terasında eşsiz bir aslanla horoskop yer alıyor. Nemrut Dağı'na gitmek için en uygun zaman yaz ayları. Nemrut Dağı'nın muhteşem gün doğumu ve gün batımını izlemek için sabahın erken saatlerinde veya akşam saatlerinde teraslara çıkabilirsiniz. Nemrut da Türkiye'nin en değerli kültürel ve doğal miraslarından biri.
12. durağımız Alaçatı. İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı bir mahalle. Ege Denizi'ne kıyısı var. Tarihi taş evleri ve yılın 360. günü rüzgar alması sebebiyle rüzgar sörfüne elverişli plajlarıyla ünlü. Son yıllarda taş evleri sayesinde çok fazla gelişmiş. Alaçatı'nın tarihi, Rum mimarisinin etkisinde evler yöreye özgü taşlardan cumbalı ve 2 kaplı olarak inşa edilmiş. Alaçatı sadece yazın değil, kışın da sörf tutkunlarının ortak adresi. Hem yılın yorgunluğunu atmak, hem de hayat dolu kalabalık içinde eğlenmek istiyorsanız burası, Türkiye'de gidebileceğiniz en iyi tatil rotalarından biri. Alaçatı'ya gitmek için en uygun zaman yaz ayları, ancak bahar ve sonbaharda da hava güzel olabiliyor. Alaçatı'ya ulaşmak için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçup, oradan Çeşme'ye giden otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. On 13. durağımız Göcek. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı bir belde. Fethiye'nin merkezine 30 kilometre uzaklıkta. Göcek, doğal güzellikleri, mavi yolculuk rotaları, marinaları ve lüks otelleriyle ünlü. Göcek'in en önemli özelliklerinden biri de çevresindeki 12 adalar. Bu adalar hem doğal hem de tarihi zenginliklere sahip. Göcek'te yapabileceğiniz aktiviteler arasında yat turu, trekking ve bisiklet sayılabilir. Göcek'e gitmek için en uygun zaman yaz ayları, ancak bahar ve sonbaharda da hava güzel olabiliyor. Göcek'e ulaşmak için Dalaman Havalimanı'na uçup oradan Göcek'e giden otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. On 14. durağımız Saklıkent Kanyonu. Seydi Kemer'in Antalya sınırında bulunan Saklıkent Kanyonu, kelimenin tam anlamıyla doğa harikası bir turizm merkezidir. Kanyonun binlerce yıl evvel jeolojik çatlama ile oluştuğu tahmin edilmektedir. Uzunluğu 18 kilometre olan Saklıkent Kanyonu'nda yürüyüş yapabilir, ayrıca kanyon yakınlarında zip bungee jumping ve eğlence raftingi yapabilir ya da yürüyüş parkurlarında trekking yapabilirsiniz. 15. durağımız Ihlara Vadisi. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yer alan bir doğal oluşum. Melendiz Çayı'nın yatağı boyunca uzanan vadi 14 kilometre uzunluğunda. Vadi volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş. Peri bacaları ve kiliseleriyle ünlü. Vadi Bizans döneminde Hristiyanların sığınma yeri olmuş. Vadide yaklaşık 100 kadar kilise bulunmakta. Bunlardan en önemlileri Ağaçaltı Kilisesi, Yılanlı Kilise, Sümbüllü Kilise ve Selime Katedrali. İhlara Vadisi'ne gitmek için en uygun zaman ilkbahar ve sonbahar. İhlara Vadisi'ne ulaşmak için Aksaray veya Nevşehir'den kalkan otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Türkiye'nin en güzel yerlerini sizlerle paylaştım. Umarım bu videom sizlere ilham vermiştir. Türkiye tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir ülke. Siz de bu güzel yerleri görmek isterseniz, planlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Buradan ayrılmadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylece bana destek olabilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.